Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Viofo A229 Ultra 3CH olan araç içi kameramızın özelliklerini anlatacağız ilk olarak. Ardından araç kurulumunu yapacağız ve sonrasında görüntünün gündüz ve gece nasıl olduğunu detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Artılarını, eksilerini anlatacağız. Uzun bir video olacak kısacası. Bu video uzun bir video olacak. En başından söyleyelim, detaylı bir video olacak. Elimizden geldiğince tüm aşamaları, anlatmamız gereken tüm durumları detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Ürünümüz şöyle bir kutu içerisinde geliyor. Bu kutunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi 3CH yazısı yazıyor. Yani 3 kameralı. Şimdi bu A229'un bir de 2 kameralı olanı var. Bir de araç içini çeken 3. kameralı olanı var. Bizim bu videoda tanıtacak olduğumuz 3 kameralı olan sistemimiz. Zaten 2 kameralı olan kameranın özellikleri de aynı özellikleri barındırmış oluyor. Burada siz kendi durumunuza göre araç içine almak isteyip istemediğinize göre karar vermiş olacaksınız. Şimdi ilk olarak kameramızın özellikleriyle başlayalım. Hem ön kameramız hem arka kameramız 4K Ultra HD yani 3840 2160 piksel çözünürlüğünde çekim işlemini gerçekleştirebilmektedir. Şimdi burada piksel dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Piksel bir video içerisindeki noktacık sayısını ifade ediyor. Bu noktacık sayısı ne kadar yüksek olursa bizim burada elde etmiş olduğumuz görüntü de o kadar kaliteli oluyor. Bozulma o kadar az oluyor. İstediğimiz netliği bu şekilde sağlamış oluyoruz. O yüzden bir araç içi kamera alırken kesinlikle ön ve arka kameranın 4K çekmesine özen göstermemiz gerekiyor. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi. Şimdi burada arka kameradan bahsetmek istiyorum sizlere. Arka kameramızda 4K çekiyor. Normalde piyasada bulunan birçok araç içi arka kamera genelde 1080p çekim yapıyor. İşte burada bu kameramız hem önde hem arkada 4K çekim yapması gerçekten büyük bir artı olmuş oluyor. Şimdi geldik FPS değerine. Ön kameramız, arka kameramız ve araç içi olan kameramız yani üçü de toplamda 30 FPS çekim işlemini gerçekleştirebilmektedir. FPS dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Saniyedeki fotoğraf kare sayısını anlamamız gerekiyor. Yani 30 FPS 30 kareden saniyede çekilen 30 kare fotoğraftan video elde ettiğimizi anlıyoruz. Burada işte bizim eksi olarak bahsedeceğimiz bir kısım meydana gelmiş oluyor. Şimdi şöyle 30 FPS gayet güzel bir FPS. Çok kötü bir FPS değil. Şehir içi trafikte yavaş hızlarda gerçekten sıkıntı yaşamayacağımız bir değerden bahsediyoruz. Ancak şehir dışına çıktığımız zaman hızımızın artmış olduğu durumlarda sürüş işlemlerinde 30 FPS'in görüntüde yetersiz hale geldiğini görebiliyoruz. Burada biz ne beklerdik? En azından ön tarafı takmış olduğumuz ön kameranın minimum 60 FPS çekim yapabilmesini beklerdik. Ancak burada 30 FPS tercih edilmiş. Tabi niye tercih edilmiş? İşlemcinin durumu, kaydedecek olduğu bu videoların boyutu ve benzeri durumlardan dolayı büyük ihtimalle 30 FPS tercih edilmiş. Arka kamerada 30 FPS olmasında sıkıntı yok. Araç içi kamerada 30 FPS olmasında yine sıkıntı yok. Ancak ön kameranın 30 FPS değil de 60 FPS olsaydı tadından yenmez bir özellik olurdu bizler için. Ancak maalesef 30 FPS olmuş. Çok kötü bir durum mu? Kötü bir durum değil. Ancak bir tık yetersiz bir durum. O da yüksek hızlarda bize sıkıntı çıkarabilecek olan bir değerden bahsediyoruz. Burada araç içi kameramızda 1080p yani 1920'ye 1080 piksel çekim işlemini gerçekleştirebilmektedir. Araç içi kamerada da bu söylemiş olduğumuz 1080p özellik gayet yeterli bir kaliteyi elde etmektedir. Şimdi geldik araç içi kamerada en dikkat edilmesi gereken konuya, mercek konusuna. Hangi mercek kullanılıyor? Şimdi buradaki bu ürünümüzde kullanılan mercek Sony Starvis 2 IMX678 merceği kullanıyor. Ön ve arka kameramızda Sony Starvis 2 IMX678 merceği kullanılıyor. Araç içi kameramızda ise yine Sony Starvis 2 IMX662 olan mercek kullanılıyor. Bu söylemiş olduğumuz Sony Starvis'in merceği piyasadaki araç kameralarında kullanılan en iyi 3 mercekten bir tanesi. Şimdi mercek niçin bizim için önemli? O konuya değinelim sizlerle. Ne dedik? 4K bir görüntüden bahsettik. Noktacık sayısından bahsettik. İşte bu 4K görüntüyü elde edebilmenin iki türlü yolu vardır. Bunlardan bir tanesi mercek yoluyla yani donanımsal olarak elde ederiz. Bir tanesi yazılım yoluyla. Bu şekilde mercek çok kaliteli bir mercek olmaz. Ancak bazı yazılımsal işlemlerle 4K elde ettiğimizi iddia ederiz. Ancak yazılımla elde edilen görüntüyle donanımsal olarak elimizde bulunan ürünle elde edilen görüntü tamamen çok farklıdır. Donanımsal olarak elde edilen görüntü 10 numara 5 yıldız bir görüntü olur. Yani bu kamerada kullanılan mercekler 4K görüntüleri şişirilmiş yazılımla çekmiyor. Kendi içerisinde bulunan Sony Starvis'in mercekleriyle çekiyor. Bir araç kamerası alacaksanız, görüntüde netlik istiyorsanız, araç plakalarının net bir şekilde okunmasını istiyorsanız
almış olduğunuz kameranın merceklerinin kaliteli olması gerekiyor. Sony Starvis bu söylemiş olduğumuz mercek ise piyasada bulunan en iyi 3 mercekten bir tanesi. Bundaki merceklerimiz de gayet kaliteli olarak gözüküyor. Şimdi geldik bir diğer konumuz olan kameralarda dikkat etmemiz gereken diyafram değerine. Diyafram nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Diyafram bir kamera merceğinin içerisine ne kadar güneş ışığının gireceğini belirleyen mekanik düzendir. Diyafram f değeriyle ifade edilmekte olup f değerinden sonra gelen değer ne kadar küçülürse diyafram merceği o kadar büyür, o kadar çok fazla ışık girer kameranın içerisine ve görüntü o kadar net olur. Şimdi normalde piyasada kullanılan birçok kameranın f değeri yani diyafram değeri f2.0 ve f2.2 olarak geçmektedir. Şimdi bu kameramızın ön ve arka kamerasında f1.8 diyafram açıklığı bulunmakta ve aynı zamanda 140 derecelik açı ile çekim işlemini gerçekleştirebilmektedir. Hem ön kameramız 140 derecelik açı hem de arka kameramızda 140 derecelik açı ile çekim işlemini yapmaktayız. Araç içi kameramızda ise f2.2 diyafram açıklığı bulunmakta olup 210 derecelik balık gözü olan kamerayla çekim işlemini gerçekleştirmekteyiz. Şimdi burada tabii ki f1.6 değer olsaydı efsane bir değerden bahsedecektik. Ama f1.8 değeri de gayet yeterli ve güzel bir değer olmuş oluyor. Burada f2.0'ın altında olan değerler bence gayet ideal değerler olmuş oluyor. Bir diğer özelliğimiz HDR teknolojisi yani High Dynamic Range olarak adlandırılan HDR teknolojisi buradaki 3 kameramızda da bulunmakta. HDR teknolojisi nedir? En parlak veya da en karanlık açıları birleştirerek daha güzel, daha net, en olması gereken görüntüyü elde ederek bunu video haline dönüştüren teknolojiye biz HDR teknolojisi diyoruz. Bu HDR teknolojisi sayesinde ne çok fazla parlak kısımlar böyle parlak okunmayacak şekilde oluyor ne de karanlık yerler çok karanlık kalıyor. Bunların ortalamasını alarak gayet net bir şekilde görüntüyü elde etmiş oluyoruz bu HDR sayesinde. Kutumuzun içerisinden bir adet CPL filtresi çıkmakta. Bu CPL filtresi de gerçekten önemli bir filtre. Ne yapıyoruz? Ön tarafa takmış olduğumuz ana kameraya takılan filtreden bahsediyoruz. Bu filtre ne işe yarıyor? Güneş ışınlarının ön tarafa beraber vurmasıyla yansıyan güneş parlamaları, patlamaları engelleyerek görüntünün bozulmasını engellemiş oluyor. Ön kameranın merceğinin üst kısmına takmış olduğumuz bir adet CPL filtresi kutumuzun içerisinden çıkmış oluyor. Şimdi bir diğer önemli konu bu kameralardaki batarya teknolojisi. Şimdi lityum iyon pil dediğimiz bir batarya var. Bir de kapasitörlü olarak adlandırmış olduğumuz kamera batarya çeşidi bulunmaktadır. Lityum iyon pil olan bataryalarda sıcaklığa bağlı olarak şişme, patlama ve çabuk bozulmalar meydana gelebilmekteyken kapasitörlü kameralarımız bu sıcaklığa karşı daha dirençli olmakta, şişme, patlama ihtimalleri daha az olmaktadır. O yüzden bizim yaşamış olduğumuz gibi sıcak bir bölgede yaşıyorsanız kesinlikle araç içi bir kamera alacağınızda kameranın bataryasının kapasitörlü bir kamera olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kameramızda da kapasitörlü kameramız kullanılmış bulunmakta. Şimdi geldik diğer bir konumuza, dahili hafıza ve hafıza kartı. Şimdi araç içi kamera alırken en dikkat edecek olduğumuz bir diğer nokta da şudur. Dahili hafızası var mı yok mu? Dahili hafıza olması bizim en büyük tercihlerimizden bir tanesidir. Ancak bu kameramızda maalesef dahili hafıza bulunmamaktadır. Benim eksi not olarak vermiş olduğum notlardan bir tanesi de bu. Niye buradaki dahili hafıza önemli? Şimdi 512 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor. Hafıza kartını takabiliyoruz. Sıkıntı yok. Ancak diyelim ki bir tümseye girdik veyahut da çukura girdik veyahut da kaza anında, çarpışma anında sarsıntı meydana geldiğinde hafıza kartı temassızlığı meydana gelebilir. Bu durumlarda ne olacak? Dahili hafıza olmuş olsaydı kamera direkt olarak dahili hafızaya bu görüntüyü yazacak. Herhangi bir aksama veyahut da video kaybetme durumumuz olmayacaktı. Ancak buradaki maalesef bu kameramızın en büyük eksilerinden bir tanesi de bu olmuş oluyor. Dahili hafızası yok. Hafıza kartı takma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi hafıza kartını alırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an bu videonun çekildiği tarihlerde hafıza kartı gerçekten çok pahalı durumlarda. Bunun içine takacak olduğumuz hafıza kartının ya Viofa markasının kendi hafıza kartını alacaksınız ya da piyasada başka bir markayı alacaksanız üzerinde A2V30 High Endurance yazan yani hızlı yazılıma uygun olan hafıza kartlarını tercih etmemiz gerekiyor. Niye? Hem görüntünün donmaması için hem de bu 3 tane görüntünün hızlı bir şekilde yazılabilmesi için bu şekilde yazma hızı yüksek olan hafıza kartlarını almamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle alırken bu söylemiş olduğum değerlerin altında U3 V30 değerinin altında kesinlikle hafıza kartı alarak paranızı boşa harcamayın. Şimdi bu 3 kameralı sistemlerdeki en büyük sıkıntı nedir? Bu 3 tane görüntüyü alıp işleyecek ve ardından bunu güzel bir şekilde aktarabilecek olan işlemcidir. İşlemci zayıf kalırsa darboğaza giriyor ve bu verileri işlemekte problem yaşıyor.
Bu kameramızda da Novatek isimli bir işlemci kullanılmakta. İddia ettiği şudur: ben bu 3 görüntüyü hızlı bir şekilde alıyorum. Darboğaza girmeden, aşırı şekilde ısınmadan bu şekilde işleyebildiğini iddia ediyor. Bunu da biz sahaya çıktığımızda sizlerle denemiş olacağız. Ancak işlemcisinin güçlü olduğunu, 3 adet görüntüyü aynı anda rahat bir şekilde işlediğini ifade etmektedir. Bu kameramızda Wi-Fi 6 aktarım teknolojisi bulunmakta olup, yani ne yapacağız bu Wi-Fi 6 teknolojisiyle? Kameramızı telefondan uygulamaya bağlandığımızda oradan indirmek istediğimiz videoları, fotoğrafları ve benzeri durumlarda saniyede 20 MB olarak hızlı bir şekilde, herhangi bir aksam olmadan rahat bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Aynı zamanda kameramızda dahili mikrofon bulunmakta olup bu şekilde sesli kayıt işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Bu dahili mikrofonu istersek uygulama üzerinden kendimiz kapatabiliyoruz. İstersek açık halde tutarak sesli şekilde kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kameramızda akıllı ses kontrolü de bulunmaktadır. Yani şu şekilde bizim vermiş olduğumuz İngilizce komutları alarak işlem yapabilmektedir. Nasıl? Take photo dediğimizde anlık olarak sürüş esnasında fotoğraf çekebiliyoruz. Ve hatta log to video, yani bir diyelim ki o an bir videonun kilitlenmesini istiyoruz ve koruma altına alınmasını istiyorsak log to video diye İngilizce söylediğimizde videoyu kilitliyor ve bu şekilde onu ayrı bir klasöre atmış oluyor. Şimdi bu kamera sisteminde döngüsel kayıt işlemi bulunmaktadır. Döngüsel kayıt işlemi nedir? Diyelim ki hafıza kartımız doldu. Ne yapıyor? Ardından en son videodan başlayarak siliyor ve bu tekrardan yeni videoları yazma işlemine devam etmiş oluyor. O yüzden bizim herhangi bir hafıza kartı doldu mu, içindeki bilgileri çekmemiz gerekiyor mu, silmemiz gerekiyor mu gibi bir düşünceye kapılmamıza gerek yok. Kendisi döngüsel olarak en son videodan başlayarak otomatik olarak videoları silme işlemini gerçekleştiriyor. Kameramızda dahili G sensör, yani darbe sensörü bulunmakta olup diyelim ki sert bir şekilde çukura girdiğimizde, kasisten geçtiğimizde veyahut da çarpışma anında bunu algılayarak o anki çekmiş olduğu videoları otomatikmen kilitli videolar içerisine alarak döngüsel video içerisine kaydetmemekte. Bunu ayrı bir klasör içerisine alarak ayrı bir şekilde kaydın altına almaktadır. Yani diyelim ki videolarımız dolsa bile bu kilitlemiş olduğu videolar silinmiyor. Bir kenarda bu şekilde beklemiş oluyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Kamerada bulunan diğer bir hoşuma giden özellik de şu oldu: sesli bildirim özelliğinin olması. Yani başladığında kayıt başladı diye bildirim veriyor. Hafıza kartında problem varsa yine bunu bu şekilde bizlere bildirmiş oluyor. Bu da bizi şöyle bir düşünceden uzaklaştırmış oluyor. Acaba kaydediyor mu, kaydetmiyor mu? Hafıza kartında problem var mı, yok mu gibi sıkıntıları ortadan kaldırmış oluyor. Kılavuzda bu şekilde yazıyor. Bakalım uygulamada da nasıl olacak, bizler de sizler gibi görmüş olacağız. Şimdi birazcık da araç içi kameradan bahsetmek istiyorum. Entegre ışık özelliği mevcut olup araç içi kameramızda bu ne işe yarıyor? Gündüz olan çekimlerde gündüz olduğunu havadan ve renklerden algılıyor ve ona göre renkli çekim yapıyor. Gece olduğunda, içerisi karanlık olduğunda kızılötesi moda geçerek siyah beyaz olacak şekilde video kayıt işlemlerini gerçekleştirmekte. Burada çok düşük ışık olmamasına rağmen, her taraf çok karanlık olmasına rağmen buradaki kamera üzerinde bulunan 4 adet kızılötesi led lamba ışığı sayesinde siyah beyaz gayet nete yakın görüntüler elde edebilmekteyiz araç içi kamera görüntülerimizde. Kameramızda dahili GPS özelliği bulunmakta olup bu özellik sayesinde hızımızı, rotamızı, nerede bulunduğumuzu, hangi konumdan hangi konuma gittiğimizin detaylı bir şekilde verisini alabiliyoruz. Kameramız eksi 20 derece ile artı 65 derece aralığında çalışabilmektedir. Evet dostlar, kameramızın teori kısmında yer alan özellikleri bu şekildeydi. Biz burada kendi şeyimiz bu teori kısmında kafamıza yatanları, yatmayanları, eksileri, artıları sizlere aktarmaya çalıştık. Şöyle kameramız bu kutu içerisinde geliyor. Kutumuzu bir açalım. Buradaki kameramızı bir görelim. Ardından sizlerle beraber araç için montaj işlemimize başlayalım. Kutusu var. Şöyle iki taraftan çekiyorum. Bir tane hızlı kullanım kılavuzumuz, bir tane normal kullanım kılavuzumuz, ön cama takacak olduğumuz ana kameramız. Şu ekrandan da bahsetmek istiyorum. 2.4 inç büyüklüğünde güzel bir ekranı gözüküyor. Burada bizim kameramız var. Bu kameramız hareket edebilir yapıda. Bu şekilde aşağı yukarı kameramızı hareket ettirebiliyoruz. Burada cama yapıştıracak olduğumuz kısım ve GPS kısmı bulunuyor. Ancak şunu da söyleyelim. Bu da düşünülmüş olsaydı gayet güzel olurdu. Bazı kameralar bu şekilde yapıştıktan sonra buradan çıkıyor. Burası çıkıyor. Niye? Ürünü servise göndermemiz gerekti. Bir arıza durumu oldu. Ne yapıyoruz? Camda bırakıyoruz yapışkan olan yeri. Kamerayı söküyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Bu da düşünülmüş olsaydı güzel bir özellik olurdu. Ancak bunda böyle bir durum yok. Tamamen camdan çıkarma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Arka cama takacak olduğumuz arka kameramız. Araç içine takacak olduğumuz araç içi kameramız. Süngerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Alt kısma geldik. Burada yedek 3M bantlarımız, cama yapıştıracak olduğumuz bantlarımız çıkıyor. Burada bir tane plastik levyemiz çıkıyor bu şekilde. Burada araç içi kameramızı
ana kameraya bağlayacak olduğumuz bağlantı kablomuz. Arka kamerayı ana kameraya bağlayacak olduğumuz iki ucu da Type-C olan buradaki uzun kablomuz. 6 metre uzunluğunda ana kameramızı bağlayacak olduğumuz kablomuz ve burada da çakmaklığı takacak olduğumuz, şu şekilde açalım. Ana kameramızı bağlayacak olduğumuz kablomuz. Çakmaklık kısmına takacak olduğumuz bu şekilde çakmaklığımız çıkıyor. Bu çakmaklıkta şöyle bir güzellik var. 2 adet çıkış var burada. Sizlerin de görmüş olduğu gibi. Şuradaki dashcam yazan yere kameranın buradaki gücünü veriyoruz. Alt tarafta 45 watt yazan yere ise aracımızda telefonumuzu şarj edeceksek Type-C kablomuzu takarak bu şekilde şarj işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da gerçekten çok ince düşünülmüş. 10 numara bir düşünce ve sistem olmuş. Bu konuda da tebrik ediyorum. Ben çok beğendim şahsen. Çünkü ne yapıyoruz? Eğer ki burada tek giriş olsaydı bu şekilde çakmaklık iptal olmuş oluyordu. Ama ancak bu şekilde telefonumuzu veyahut da diğer şarj edecek olduğumuz Type-C ile elektronik ürünlerimizi rahat bir şekilde şarj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak kutumuzun içerisinden bahsetmiş olduğumuz CPL filtremiz, CPL filtremiz çıkıyor. CPL filtremizde bu şekilde görüntüsü. Bir tane daha kablomuz çıktı. Bunu tam olarak nereye takacağımızı ben de bilmiyorum. Onu sahada uygulama işlemine geçtiğimizde bizler de görmüş olacağız. Kutumuzun içerisinden çıkan tüm ürünler de bu şekildeydi. Ön cama takacak olduğumuz ön kameranın ekran kısmını sizlere göstermiştik. Şimdi burada yer alan tuşlarımız var. Birazcık da o tuşlardan bahsetmek istiyorum size. Şu birinci sırada görmüş olduğumuz tuşumuz menü, aynı zamanda açma kapatma tuşu. Bu tuşumuzda hem menü işlemlerini hem açma kapatma işlemlerimizi yapıyoruz. Yan tarafta yer alan tuşumuz kaydı başlatma tuşu ve aynı zamanda kaydı durdurma tuşu. Orta kısımda yer alan tuşumuz hem onaylama tuşu, aynı zamanda videoları kilitleme tuşu olarak kullanıyoruz. Hemen yan tarafta yer alan tuşumuz ise mikrofon tuşu. Buradan da mikrofonu açıp kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Zaten üzerinde mic yazıyor. Şurada en sonda yer alan tuşumuz ise Wi-Fi tuşumuz. Buradan da Wi-Fi bağlantı işlemlerine bakıyoruz. Şurada şu tuşumuzda mic ve rec yazan tuşlarımızla da sağ sol ileri geri işlemlerimizi yapıyoruz. Ortadaki tuşla yine onaylama işlemimizi yapıyoruz. Şurada kameranın kendisine takacak olduğumuz güç girişimiz var. Yan tarafında arka kamerayı bağlayacak olduğumuz girişimiz. Diğer kısımda micro SD kartımızı takacak olduğumuz yuvamız var. Hemen burada da araç içi kameramızı takacak olduğumuz jack girişi var. Şimdi arka kameranın girişi Type-C girişi. Araç içi kameranın takılacak olduğu yeri jack girişi. Onun da ayrımını buradan bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet dostlar, videomuzun ilk kısmı olan teori özelliklerini, kameranın görüntüsünü, kutu içeriğini sizlere detaylı bir şekilde aktardık. Gelin şimdi araç için montaj işlemine başlayalım. Montaj işleminde nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Kablolamayı nasıl yapacağız? Bunları detaylı bir şekilde yapma işlemine başlıyoruz. Şimdi aracımızın içerisine geldik. 3 metrelik olan ana kameraya takılacak olan güç kablomuzu bu şekilde ayırdık. Arka kameramızı takacak olduğumuz 6 metrelik kablolarımız bu şekilde. Bu kablolarımızı aracımızın içerisine döşeme işlemlerine başlayacağız. Şimdi buradaki kablolarımızın iki ayrı ucu var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir uç var. Yine Type-C, sıkıntı yok ancak şekli bu şekilde. Burada yazıyor. Ne yazıyor? Connect to front cam yazıyor. Bu şekilde olan uçlarımız ön tarafa takacak olduğumuz ana kameraya takılacak. Diğer Type-C olan uçlarımız ise normal kameralarımıza takma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani şu ön kameraya takmış olduğumuz kablomuzun Type-C olan şu girişi çakmakla takılacak. Bu şekilde giriş kısmı T şeklinde gözüken kablomuz ise ana kameraya takılacak. Diğer kameramızda Type-C olan yer arka kameramıza takılacak. Bu şekildeki olan giriş ise ana kameraya bağlanarak bu şekilde veri aktarım işlemimizi gerçekleştireceğiz. Araç içine montaj işlemlerimize başlıyoruz. Burada ilk olarak elektriğimizi vererek nereye konumlandıracağımıza karar verdik. Bu kısma konumlandırma işlemimize karar verdik ve buradan kablo işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. O yüzden kesinlikle kamerayı direkt takıp sonrasından kablolama yapmayın. Önce bir gücü verin. Gücü verdikten sonra konumlandıracak olduğunuz yeri belirleyin. O şekilde montaj işlemine başlayın. Arka kamera ve güç kablomuzu bu şekilde şuralardan güzelce levye, plastik levye yardımıyla yittirerek saklamasını gerçekleştiriyoruz. Bu görmüş olduğunuz yerlerden kablolama işlemimize devam ediyoruz. Güneşliğin altından fitil kısmına geldik. Fitil kısmından fitilin içerisine döşeyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Fitil kısmından sonra buradaki plastik yere geliyoruz. Burada airbag yazıyor. Ancak mecburen yine buraya biraz sıkıştırmamız gerekiyor. Airbag'e zarar olmayacak diye düşünüyoruz. Plastik levye yardımıyla bu şekilde kablolarımızı yine burada saklamasını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında yine burada görmüş olduğunuz gibi fitil kısmı geliyor. Buraya çok rahat bir şekilde giriyoruz. Bizim arabamızda çakmaklık arka tarafta, o yüzden çakmaklığımızı buraya taktık. Arka kameramızın bağlantı kablosu da aynı yönde geleceği için çift olarak döşüyoruz kablolarımızı. Burada tercih sizin.
Şimdi normalde birçok arabada çakmaklık girişi direksiyonun alt o kısımda ön gövde kısmında oluyor. Öyle olmuş olsaydı direkt güç kablosunu oraya indirecektiniz. Arka kameranın kablosunu ise bu şekilde çekmeniz gerekiyor. Bizde çakmaklık arka tarafta olduğu için biz hem güç kablosunu hem de arka kameraya gidecek olan kabloyu çift olarak gizleyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Güç kablomuzu buradan aşağı kısma indirdik. Çakmaklığımıza taktık. Şimdi arka kablomuz olan kablomuzla arka tarafa doğru döşeme işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi ön kameramızı bağlamadan önce CPL filtremizi de taktık. Bunu takarken bakın şurada beyaz bir çizgi var. Kameranın kendisinde de beyaz bir çizgi var. Bunlar birbirine tam denk gelecek şekilde ayarladık. CPL filtremizi de takmış olduk. Güç kablomuzu döşedik. Şimdi ön kameramızı burada yerini belirlemiştik zaten. Belirlemiş olduğumuz yere güzelce takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Arka kameramızın kablosunu getirdikten sonra bagajımızı açıp o şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Fazlalığı vermek için. Şu fazlalığın olması için. Taktıktan sonra bakın şöyle görüntüye baktık. Zaten bu kameramızın kafası bu şekilde dönebiliyor. Açıyı kendiniz ayarlama işlemini gerçekleştireceksiniz. Ön ve arka kameranın takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi araç içi kameramızın montajını yapıyoruz. Araç içi kameramızın da montajını yaptık. Yine buradaki başlık dönebiliyor. Buradaki yapıştırma yeri buraya denk gelecek. Başlık iç tarafa bakacak şekilde ayarladık. Şu anda 3 görüntüyü de ekranda görebiliyoruz. Burada tabi zamana bağlı kapanıyor kendisi otomatik olarak. Şu an yansımadan dolayı ekran tam olarak gözükmüyor. Akşam vakitlerinde detaylı bir şekilde sizlere göstermeye ve aktarmaya çalışacağız. Şu an için araç içi montaj işlemimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra bakalım görüntüler nasıl olacak, onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada şu anda ön kameranın buradaki ekranını görüyoruz. Ekran maalesef biraz eğimli olduğu için tam net anlaşılmıyor. Gerçekten hani görüntü çok mu kötü, kamera mı kötü gibi bir hissiyat uyandırabiliyor. Bizde böyle bir hissiyat uyandırdı. Ancak bu şu kameranın eğimiyle alakalı bir durum. Çok eğimli olduğu için birazcık da parlama meydana geldiğinde istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Tam aşağı geliyorum. Aşağı geldiğim zaman sizler de görüyorsunuz. Görüntü bir tık daha iyi olmuş oluyor. Bu da durumu da bu şekilde. Görüntüsü de bu şekilde ekrandaki. Burada şunu söylemek istiyorum. Şu ön kameranın araç içine takılan kameranın 3M bandı çok kötü çıktı. Hemen taktıktan 1-2-3 gün sonrasında düştü maalesef. Düştüğünden dolayı sürekli bunu takıyoruz. Bunun arkasına tekrardan yeni kaliteli bir 3M bant takmayı planlıyoruz. Buradan da söyleyelim, yani bu kadar para veriyoruz. Bu 3M bantların kalitelisini siz niye takmıyorsunuz? Biz tekrardan 3M bant takmak zorunda kalıyoruz. Bu da burada negatif bir durum. Çok büyük bir negatif bir durum değil. Sadece dipnot olarak söyledim. Kaliteli bir 3M bant alacağım. Etli diyoruz, yani eti kalın böyle güçlü olanlardan alacağız. Oraya tekrardan kendimiz takacağız. Uygulamasını yapacağız. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi gelin trafiğe çıkalım. Bakalım trafikte nasıl bir durum olacak? İstediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Önce gündüz trafiğinde kaydımızı alalım. Sonrasında gece trafiğinde de kaydımızı alarak videomuzu sonlandırmış olalım. Bu şekilde Play Store uygulamamızdan Viofo Dashcam uygulamamızı indiriyoruz. Sonrasında bağlantı işlemini yapıyoruz. Bağlantı işlemini yaptığımızda Wi-Fi üzerinden bağlantı yapacağız. Wi-Fi üzerinden bağlantı yapacağımız zaman burada bizlere şifre istiyor. Wi-Fi şifresi. Aynı internet modemine bağlandığımızda girmemiz gereken bir şifre istiyor. Buradaki şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuşlamasını yaparak şifremizi giriyoruz ve Wi-Fi bağlantısını kamerayla gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bu bağlantıyı yaptıktan sonra kameramız her araç çalıştığında Wi-Fi bağlantısı kuruldu diye zaten bize bildirimde bulunmuş oluyor. Buradan da bu takibini yapmış oluyoruz. Sonrasında bu şekilde uygulamaya girdiğimizde böyle bir arayüzü var. Buradan kameranızı bağlayın tuşuna basıyoruz ve kameranın içerisine şu anda girmiş bulunmaktayız. Şu an görüyorsunuz, bakın ben de buradayım. Sizlere el sallıyorum. Hem arka kameramız hem ön kameramız hem de araç içi kameramız aktif halde bu şekilde görüyorsunuz. Burada switch kamera butonumuz var. Bu butona bastığımızda ne oluyor? Kameramız yer değiştiriyor. Bakın şu an ön kameraya geçtik. Bir daha basıyoruz. İç kameraya geçtik. Tekrardan sizlere bay bay yapıyorum. Bir daha basıyoruz. Arka kameraya geçiyoruz. Buradan kameralarda hangi kameralar arasına geçmek istiyorsak switch kamera butonuyla bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir daha bastığımızda üçlü kamerayı aynı anda burada görebiliyoruz kendimizde. Snapshot dediğimizde fotoğraf çekiyor. Bakın sesi duydunuz. Snapshot, bir daha basıyorum. Bu şekilde fotoğraf çektiriyoruz. Burada ayarlar butonumuz var. Ayarlar butonumuza tıklıyoruz. Ve bizim yapacak olduğumuz tüm ayarlar burada. Bakın net bir şekilde Türkçe, herhangi bir dil sıkıntımız yok. Ne diyor? Video çözünürlüğü. Ne demiştik? 4K 30 FPS demiştik. Hem arka hem de ön kameramız aynı şekilde. Döngüsel kayıtta burada
kendimiz dakikaları belirtiyoruz. Ben 3 dakika olarak seçtim. 10 dakikaya kadar seçebiliyoruz. Artık bu sizin tamamen kendi tercihinize kalmış. Nereden nasıl seçmek istiyorsanız. Ses kaydı evet hayır butonumuz var. Bakın burada görüyorsunuz. Ses kaydı kapalı diye zaten buradan seçtiğimizde aynı zamanda sesli olarak kameramız bizlere bildiriyor. Ses kaydı aktif. İşte sizler de duydunuz. Burada video parlaklık var. Bunları ellemiyoruz. Expros Volio diyor. Bunu ellemiyoruz. Video parlaklığı onu da ellemiyoruz. HDR var burada. HDR'yi sizlerle konuşmuştuk. Zaten HDR kesinlikle ama kesinlikle açık olması gerekiyor. HDR Time var. Time Mime onlarla bir bağlantımız yok. Darbe sensörü burada kendimiz ayarlıyoruz. İşte burada o çukurdan geçtiğimizde veyahut da bir sarsıntı ve benzeri durumlarda G sensörü olarak anlatmıştık. Biz ortayı seçtik. Tarih açık. Buradaki White Standard video kalitesi bit hızı maksimum olacak. Hızlandırılmış kayıt yok. Wi-Fi channel 5 GHz tamam. Bluetooth saat dilimi. Evet burada bir de bize saat dilimini soracak. Saat dilimi bizim Türkiye'nin GMT artı 3 oluyor. GMT artı 3'ü seçtik. Time format 24 saat. Daylight Saving bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Tarih formatında isterseniz burada gün, ay, yıl diyor. Ay, gün, yıl, yıl, gün, ay, yıl olarak nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Gecikmeli açılış kapalı dedik. Kamera on dedik. LED otomatik. Bunların tümü açık. Park modu düşük akışlı video kaydı. Park modu zaten bizde park kiti yok. Siz alırsanız bunu buradaki şeylerden videoyu çok doldurmasın, hafızayı çok doldurmasın derseniz siz ayarlayacaksınız. Park kayıt süresi kapalı. Bunlar bizde yok. Park darbe sensörü, yüksek hassasiyet. Bunlar yine siz ayarlayacaksınız. Bakın böyle tıklıyorsunuz. Düşük, orta olarak gözüküyor. Park hareket sensörü. Bunlar yine bizde yok. Parking GPS açık. HDR açık. Ön görüntüyü döndür diyor. Bizim kameramız düzgün. Döndürmemize gerek yok. Diğerlerinde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bildirim sesleri açık. Bunlar önemli. Bunlar tamam. Bunlar aktif. Ekran modu al kameras diyor. Bu neymiş? Front kamera, interior kamera yani ön taraftaki ekran modunda tüm kameraları mı göreceğiz yoksa sadece ön, sadece arka mı göreceğiz diyor. Biz al kamera seçeneğini seçtik. Tüm 3 açının da aynı ekranda olmasını istiyoruz. GPS açık. Hız birimimiz buradan kilometre var. MPH var. Kilometreyi seçiyoruz. GPS hız ve koordinat. Kamera model bilgisi açık. Bunlar açık. İsterseniz kapalı yapabilirsiniz. Ekran koruyucu 3 dakika. Frekans 60 Hz, 60 Hz olacak. Dil Türkçe. Hafıza kartını biçimlendirebiliyoruz. Sıkıntı yok. Buradan Wi-Fi adı çıkıyor zaten. Wi-Fi adını burada tıklıyorsunuz. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bağlanıyor. Wi-Fi şifresini burada zaten siz gireceksiniz. Oradan kaydetmiş olacağız. Kullanılabilir hafıza 1.56 GB. İçine koymuş olduğumuz hafıza kartı tabii ki anladığım kadarıyla doluyor hızlı bir şekilde. Çünkü 4K olduğu için görüntüler yüksek oluyor. Yaklaşık 3 dakikalık bazı görüntülerde 780 MB, 800 MB civarı bir değerler elde edebiliyoruz bazen. O yüzden bu şekilde görüntü hafıza kartı tabii ki hem de bizim düşük 128 GB. Pahalı. Şu anda hafıza kartları gerçekten pahalı. 128 GB aldık. İşimizi görüyor. Çok aşırı geçmişe yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Uygulama versiyonu, kamera versiyonu burası bu şekilde. Burada şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane çizgimiz var. 3 tane çizgimize basıyoruz. Buradan da galeriye geçiyor. Bak şimdi burada bir donma var. Sıkıntı yok. Ben size bir tane örnek göstermek istiyorum. Mesela bunlar kilobaytlı olan videolar. 782 MB'lık bir tane videomuz var. Bunu indirmek istiyorum. İndiremiyorum çünkü daha önce indirmiştim. Başka nerede bir videomuz var? Aşağı doğru videolar var. Yine göstereceğim size. Ama ancak şöyle denedim ben. 800 MB'lık bir videoyu gerçekten hızlı bir şekilde indiriyor. İndirme süresi ortalama 1,5 dakika. 800 MB'lık bir videoyu 1,5 dakika içerisinde indiriyorsunuz. Bakın buraya geldiğiniz zaman tüm al yazıyor. Yani tüm videolar, ön, arka, araç içi olan tüm videoları buradan görebiliyoruz. Dersek ki Logcat kilitli olanlar varsa buradan kilitli olanları biz yaptıysak buradan görebiliyoruz. Parking zaten biz image yazan yerde de kayıtlı fotoğraflar varsa yani take to photo dediysek, fotoğraf çek dediysek oradan onları görüyoruz. Burada front dediğimiz yere tıklıyoruz. Herhangi bir şey çıkmadı. Al dedik. Bakın. Front dediğimiz yere tıkladığımız zaman sadece ön kameranın görüntülerini görüyoruz. Interior yerine herhangi bir şey yok. Rear'a tıkladığımız zaman sadece arka kameranın görüntülerini görüyoruz. Buradan al dediğimiz zaman da hem ön hem iç hem arka tüm kameraların videolarını bu şekilde görüyoruz. Arayüzü kolay, gayet güzel. Ondan yana diyecek herhangi bir şey yok. Burada seç tuşu var. Bakın bu şekilde seç tuşuna bastığımızda bu şekilde toplu şekilde seçebiliyoruz. Seçtikten sonra toplu şekilde indirebiliyoruz. Bu da gerçekten çok güzel. Yani diyelim ki bir anın videosunu indireceğiz. Hem ön hem arka hem içi aynı anda bu şekilde indirebiliyoruz. Bu da 10 numara bir özellik. Buradan geri geldik. Bunu söyledik. Şurada bir düğmemiz var. Bir kendisine gelsin.
İlk bu kendine gelme süresi biraz bir 10 saniye vakit alıyor. Bu da normal, bence gayet herhangi bir sıkıntı yok. Kırmızının ne olduğunu tam olarak çözemedik. Orada sıkıntı yok. Geri geldik. Şu kısmı var bir de. 3 noktaya bastığımızda burada videolarım yeri var. Burada görüyorsunuz videolarım kısmı var. Bizim burada indirmiş olduğumuz videoları görüyoruz bu videolarım kısmında. İndirmediğimiz videoları görmüyoruz. Burada güncelleştirme yeri var. Güncelleştirme yerinden bir türlü şey yapamadım. Hani güncelleştirme var mı yok mu ya da nasıl kontrol ediyor onu tam olarak anlamadım. Kendisi otomatik herhalde Play Store'den yapıyor diye tahmin ediyorum. Kameranızı bağlayın dedik tekrardan. Uygulama arayüzümüz genel itibariyle bu şekildeydi. Buradan bu ayarları yapacaksınız. Burada görüyorsunuz zaten ne yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Gayet ulaşılabilir, mantıklı. Hani herhangi bir kafa yoracak, ya şu şöyle mi bu böyle mi diye bir karışıklık verecek bir durum yok. Bir sıkıntı yok. Hatta şu anda görüyorsunuz benim görüntüm siyaha döndü. Artık gece vakti olduğunu algıladık. Gece vaktinde ne dedik? Kızılötesi 4 adet led ışığı var. İçeriği görüntüsünü karanlık olarak çekiyor dedik. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi içerisini karanlık olarak kayıt alma işlemine başladı. Uygulamanın gerçekten ben beğendim. Yani basit, sade, anlaşılır, net, bitti, nokta yani. Çok da şey değil. İndirim süreci, indirim hızı gayet 10 numara 5 yıldız. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için söyleyeceklerim bu şekilde. Son olarak şöyle kameranın şeyini sizlere, ön kameradaki görüntüyü göstermek istiyorum. Sonrasında da trafiğe çıkalım. Bakalım trafikte nasıl oluyor? Trafikteki durum nedir? Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Evet dostlar, şu anda sesimi araç içerisinden alıyorsunuz. Araçla deneme trafiğine çıktık. Şu an gündüz ikindi vakti sonrasında saat 6-6:45 civarındayız. Güneş batmak üzere. Gündüz bakalım kameramızın performansı nasıl? Plakaları okuyor mu? Araçları net bir şekilde görebiliyor muyuz? Bunun sizle değerlendirmesini yapacağız. Araç içi kısmı da göstereceğiz. Aynı zamanda arka kamerayı da göstereceğiz. Şu anda sesim mikrofonla bu araç içi kameramızdan çekiliyor. Kayıt altına alınıyor. Ses netliği nedir? İçerideki sesleri ne kadar iyi alıyor? Bunu da bu şekilde test işlemini sizlerle gerçekleştirmiş oluyoruz. Kablosuz ağ bağlandı. Kablosuz ağ bağlandı diye bildirim verdi kameramız bizlere. Kablosuz ağa nasıl bağlamıştık? Değil mi? Aracımızın, telefonumuzun Wi-Fi'sini açtığımız zaman buradan direkt olarak aynı zamanda kameramız bağlantı işlemine geçiyordu. Wi-Fi 6 teknolojisi var demiştik sizlere anlatımda. Bakalım bu Wi-Fi 6 teknolojisiyle olan indirme hızı da gerçekten söylendiği kadar hızlı mı? Bunun test işlemini de yapmış olacağız. Şu an trafikteyiz. Hava güzel. Güneş batmak üzere, ters ışık açısı yok maalesef. Ters ışık açısı yok. Ancak burada bir şekilde bir testimizi yapalım. Bir de hava karardığında sizlerle test yapacağız. Bakalım orada nasıl olacak. Gece karanlığında, ışık patlamalarında da teoride anlatmış olduklarımızı uygulamada görebilecek miyiz? Sizlerle denemiş olacağız. Şu anda gidiyoruz. Trafiğin yoğun olduğu saatler diyebiliriz. Şu an olmuş olduğumuz bölgede trafik var. İşte ne oluyor? 5 ile ortalama 7-7,5 arası bir yoğunluk oluyor. Araçların geçişlerini burada görebiliyoruz. Net bir şekilde şu an bir ters ışık patlaması oldu. Tam güneş batarken o açıya denk gelmiş olduk. Neyse, şimdi burada konuşmaları kayıt altına alma işlemlerimizi bu şekilde sonlandırmış olalım. Bundan sonraki şeylerde arka kameranın çekmiş olduğu görüntüleri gireriz. Sonra ön kameramızı gireriz. Bu şekilde gündüz çekim işlemimizi tamamlamış olalım. Sonrasında geceleyin de bir deneme yaparız. Bakalım gece karanlıkta nasıl bir performans alacağız.
çift şerit, biz gidiyoruz. Karşımızdan arabalar geliyor. Bu şekilde bakalım nasıl görüntüler elde ediyor kameramız. Arka tarafımıza da bir araç gelse dedik ama araba gelmedi. Biraz rölantide gidelim. Arkamıza bir araba gelsin bakalım. Plaka netliği, görüntüsü nasıl olacak? Arkadan araç yaklaşıyor bizlere. Evet, bu mesafeden bakalım nasıl alıyor görüntüyü. Araç yaklaşıyor. Çok fazla gaza basmıyorum. Arkada biraz bize yaslasın bakalım bir. Gelsin. Evet, gelmeye başladı. Gaza basmaya başladık. Arka kameramız şu anda kayıt alıyor. Tekrardan hızlandık. Kamerayı taktıktan sonraki süreçle bu videonun şu an bu görüntünün çekildiği tarih arasında yaklaşık bir 12-13 günlük bir süre var. Burada neleri test ettik? Bu sürede bazı testlerimizi yaptık tabii ki. Denemelerimizi yaptık. Pozitif manada aldığımız sonuçlar var. Hoşumuza gitmeyen, ya bu da şöyle yapılabilirdi dediğimiz bazı durumlar var. Aşırı şekilde değil ancak var. Onların da genel bir değerlendirmesini videomuzun sonunda masamıza geçeriz. Genel bir değerlendirme çekeriz. Şimdi bundan sonra bir akşamleyenki trafik, görüntü, kayıt şeyini sizlere göstermeye çalışacağız. Bu şekilde gündüz kayıt işlemimizi sonlandırmış olalım. Kablosuz ağa bağlandı. Evet dostlar, şimdi de akşam oldu. Akşam karanlığında çekim işlemlerimize başladık. Bakalım kameranın performansı gece ışık patlamalarında, far patlamalarında, fren stop lambaları ışıklarında plakaları ne kadar güzel görüyor. İstediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Yoksa yine bizi bir hayal kırıklığına uğratma durumu olabilir mi? Tabi burada yaşadığımız en büyük hayal kırıklığını şimdiden söyleyelim. Değerlendirme kısmında da söyleyeceğiz. Ön kamerada 60 FPS olmaması gerçekten beni üzdü. Derinden yaraladı. Niye derinden yaraladı? Çünkü daha önce 60 FPS'i görmesem belki gerçekten hani bu kadar derinden yaralamazdı. Ancak 60 FPS gerçekten fark ettiriyor. Yani tabi mutlaka fark ettireceğini az çok biliyorduk ama bu kadar hani ben gözle görülür, ya evet 60 FPS de gerçekten olması gerekiyormuş diyeceğim bir durum olacağını tahmin etmiyordum işin doğrusu. Benim dediğim hani çok fazla seçemem, gözle hani anlaşılmaz diyordum ama 60 FPS maalesef fark ediliyor. Ön kamerada kesinlikle 60 FPS olmasını isterdim. Bu benim için bir dezavantaj olduğunu net bir şekilde gördüm. Burada sesli olarak fotoğraf çektirebildiğimizi, video kayıtlarını kilitleme altına aldırabildiğimizi söylemiştik. Bir deneyelim. Take to photo. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Evet, şu an çekti. Her dediğimizde direkt olarak algılayıp çekmeyebiliyor. Take to photo. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Evet. Genel itibariyle take fotoğraf söylediğimiz zaman bu şekilde kayıt altına giriyor, alıyor. Hemen sesi de duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hemen oradaki görüntüyü alıyor. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Şu an 2 kere söyledim, almadı. Fotoğraf çek. Fotoğraf. Foto. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Tabi bizim yabancı dilde biraz zayıf olduğu için herhalde arkadaş tam anlamıyor. Fotoğraf çek. Take the fotoğraf. Take fotoğraf. Evet, şimdi anladı. Biraz daha nazik söyleyince anladı herhalde. Lock the video. Evet, Video korumaya alındı. şu an duyduğunuz sesli bildirimi. Lock the video dedikten sonra video koruma altına alındı diye bildirim veriyor. Bu da gayet güzel. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Take fotoğraf. Evet, şu an aldı. Her dediğimizi tam olarak almıyor. İşte bu dediğim gibi benim lisanla da şifaen söylediğim cümleyle de alakalı olabilir. Take fotoğraf. Mesela şu an aldı.
Genelde 2-3 defa söyledikten sonra ikincide, üçüncüde kesinlikle kayıt işlemini gerçekleştiriyor. Sanki video kilitleme konusunda bir tık daha başarılı gibi. Lock the video. Video korumaya alındı. Evet. Videoyu kilitleme konusunda herhangi bir şey verdiğimizde, emir verdiğimizde, cümle söylediğimizde onu direkt bir de anlıyor. Take photograph. Take photograph. Take photograph. Evet. Mesela üçüncü de aldı yine aynı şekilde. Genelde ben söylediğimde üçüncü de alıyor. Belki siz söylediğinizde daha net bir şekilde alabilir. İngilizcesi daha iyi olan varsa, daha iyi söyleyen varsa ondan da kaynaklı olabilir tabii ki. Şu anki görüntü bu şekilde akşamleyin. Bundan sonrasında herhangi bir konuşma yapmayacağım. Arka tarafa bir müzik koyarız. Hem görüntüleri görmüş olursunuz. Hem bu şekilde bir devam edelim. Kırmızı ışıktayız. Bundan sonrasında bir müzik koyarız. Öyle bir görüntüyü akıtırız. Dostlar o şekilde videomuzu değerlendirmesini bitirmiş oluruz. Sonrasında genel bir değerlendirme yaparız. Kamera hakkında yaşadıklarımızı, eksilerini, artılarını, şu olsaydı, bu olsaydı veya alırken örnek veriyorum bir üst model almamıza gerek var mı yok mu? Bunları da şöyle bir değerlendirip bu videomuzu da sonlandırmış oluruz. Zaten uzun bir video oldu. Zaten bu video izlenmeyecek. Onda da sıkıntı yok. Biliyoruz. Bir önceki videomuz izlenmediği gibi. Bak mesela şimdi ben yeşilde geçtim. Dayı kırmızıda geçti büyük ihtimalle. İşte bu tarz durumlar için kamera şart abi. Yapacak bir şey yok. Şu an günümüz trafiği kesinlikle ama kesinlikle kamerayı şart kılıyor. Çünkü insanlara olan güven yok gibi bir şey artık maalesef. İnsanların yani dedikleriyle alakalı çok fazla yaptıkları uyuşmuyor. Söz dediğimiz kavram bitmiş durumda. Söz diye bir şey yok. Yani bunlar bilmiyorum bana göre öyle tabii benim yaşadıklarımdan ötürü söylüyorum. O yüzden günümüz şartlarında bir kamera olması gerekiyor. Tabii biz de hatalı olabiliriz. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta burası trafik. İlla ki karşı taraf sürekli hatalı olacak diye bir şey yok. Biz de hata yapabiliriz. Ona da diyecek bir şey yok. Çünkü bazen anlık yani kaza dediğimiz olay zaten böyle dakikalar içinde olan bir şey değil. Anlık oluyor. Anlık bir yaptığımız hamle kazaya sebebiyet verebiliyor. Karşının yaptığı hamlesi. O yüzden ama kamera şart. Kısacası şart. Kurallara uymayan birçok insan var. Özellikle motosiklet kullanan kardeşlerime seslenmek istiyorum buradan. Gerçekten motosiklet kullananları seviyorum. Onlara hak veriyorum. Motosiklet gerçekten güzel. Kullanılsın. Onda da sıkıntı yok ama kasksız kullananlara kesinlikle şey yapmıyorum. Kasksız kesinlikle olmayacak. Ondan sonra iki kişi kullanıyor. Öndeki kişide kask var. Arkasındaki yok. Bunu da anlam veremiyorum. Öndekine kask takıyor. Niye arkadaki takmıyor? Yani bunlar basit gibi gözüküyor ama Allah göstermesin bir kaza anında gerçekten boyun, oradaki omurilik ve benzeri o kısımlar çok önemli. O yüzden iki teker kullanan kim varsa kesinlikle kasksız çıkmasınlar. Yani hem karşı taraf için hem kendisi için. Karşıyı geçtim kendisi için yani. Artık tabii fazlalaş eskisi gibi değil ama yine hala kullanmayanları görüyorum. Evet dostlar, Viofo araç içi kameramızı detaylı bir şekilde teori kısmını, uygulamada yaşadıklarımızı, görüntüleri, sahada nelerle karşılaştığımızı detaylı şekilde sizlere aktardık. Şimdi son bir genel değerlendirme yapalım. Video zaten uzun bir video oldu. Zaten çok fazla izlenmeyecek. Zaten bu videonun bu kısmına kadar da birçok kişi gelmeyecek. Ne yaşadıysak, ne hissettiysek, nasıl bir artı eksi hissiyat aldıysak onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kamera genel itibariyle artı özelliklerinin eksi özelliklerinden fazla olduğu bir kamera. Ancak bizim fark ettiğimiz birkaç tane nokta var. Çok aşırı detaylı bu olmazsa olmaz dediğimiz bir konu değil ama bence olsaydı veyahut da maddi imkanlarınız el veriyorsa bu kameranın bir üst segmentindeki alabiliyorsanız ve bu söylemiş olduğumuz özellikler varsa değerlendirilebilir açısından bunları söylüyorum. Birincisi 3M bantlar kalitesiz.
kendiniz ayrıyeten bir 3M band, kaliteli etli bir 3M band almanız gerekebilir. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi belki bizim burası çok sıcak olduğu için biz problem yaşıyor olabiliriz. Genele hitaben bunu söylemiyorum. Bunu dipnot olarak söyleyelim. İkincisi, ön kamerada 60 FPS olmaması gerçekten bizleri derinden etkileyen bir durum oldu. Çünkü 60 FPS ile 30 FPS arasında araç plakalarını okumada, görüntüleri elde etmede, yakınlaştırdığımızda bozulma çok fazla fark ediyor. Eğer ki bir kamera alıyorsak, araç içi kamera, ön kameranın 60 FPS olması benim kesinlikle tercihimdir. Böyle bir durum olursa bunu da değerlendirin. Kötü demiyorum, ancak dediğim gibi kötü ışıkta hızlı arabanın hızlı gittiği durumlarda 60 FPS'i arayabiliyoruz ve bunu gözle fark ediyoruz. Kalitenin gerçekten fark ettiğini görebiliyoruz bu şekilde. Bir diğer söyleyecek olduğum konu şu: ön kameranın ekranı şu şekilde eğimli. Şimdi burası eğimli olduğu için biz baktığımızda buradaki görüntüleri net bir şekilde göremiyoruz. Parlama yapabiliyor. Keşke bu ekran oynayabilen, yani şöyle yukarıya doğru hareket edebilen bir mekanizması olsaydı. O da 10 numara 5 yıldız olurdu. Bu da tabii ki tamamen öznel bir düşünce. Bunun dışında şu ana kadar yaşamış olduğumuz şu eksik bu eksik diyeceğimiz herhangi bir şey benim için gözükmüyor. İlerleyen safhalarda bakalım bir durum yaşayacağız mı? Servise gitmesi gerekecek mi? Servisin durumu nedir? Böyle bir şey yaşarsak onu da sizlere shorts videosuyla aktarmaya çalışırız. Burada videomuzun başlangıç teori kısmında işlemciden bahsetmiştik. İşlemcinin 3 görüntüyü aynı anda işleyebildiğinden bahsetmiştik. Evet, gerçekten herhangi bir sıkıntı olmadan akıcı bir şekilde görüntüyü izleyebiliyoruz. Bu da benden tam not almış oldu. Artı özellikleri kesinlikle çok fazla. Kesinlikle tercih edilebilir bir kamera. Ama dediğim gibi bir üst modelinde 60 FPS varsa kesinlikle bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ancak yoksa, bütçemiz buna uyuyorsa, gönül rahatlığıyla bu kamerayı şu an için alabiliriz diyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.